Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte incecik hamuru çok lezzetli iç harcı ile yemelere doyamayacağınız tavada nefis mi nefis börek tadında bir gözleme hazırlayacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyor ve hemen işime başlıyorum. Öncelikle hamuru hazırlayacağız. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 6 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabına alarak üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ekleyip güzelce karıştırdım. Daha sonra azar azar su ilavesi yaparak karıştırmaya devam ediyorum. 6 su bardağı un için toplamda 2 su bardağı ve çeyrek su bardağı kadar su kullandım. Suyu eklerken kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamurumuzu çok sert veya çok fazla yumuşak olmayacak şekilde tutacağımız için dediğim gibi suyu ilave ederken kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru öncelikle kasenin içerisinde birazcık toparladım. Ardından tezgahın üzerine alarak en az 4-5 dakika bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Her zaman söylediğim gibi ne kadar yoğurursanız hazırladığınız hamur işleriniz de bir o kadar güzel açılır ve daha da işiniz kolaylaşmış olur. Hazırladığım hamuru 8 ila 10 eşit parçaya böldükten sonra elimle bezeler hazırlıyorum. Her zamanki gibi hamurları eşit ölçüde kesmiş olmama rağmen tekrardan elimle bu şekilde eşitledim. Sizler de kendi kullanacağınız tavanın veya sacın ölçüsüne göre bezelerinizi hazırlayabilirsiniz. Benim gözleme tavam biraz büyük olduğu için bezelerimi de ona göre büyük ölçüde hazırladım. Tamamını hazırladıktan sonra unlanmış bir tepsinin üzerine alarak üstlerini örtüp 10-15 dakika kadar dinlenmeye aldım. Hamurlar dinlenirken biz iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için 2 adet orta boy kuru soğanı ince yemeklik olacak şekilde doğradıktan sonra uygun bir tavaya alarak üzerine diriliğini çabuk kaybetmesi adına birazcık tuz serpiştirelim. Ardından tavayı ocağa alıp biraz sıvı yağ ve çok az miktarda tereyağı ekleyelim ki tereyağı biliyorsunuz karamelize sürecini oldukça hızlandırıyor ve tabii ki de ekstra bir lezzet katacaktır. Mutlaka ilave etmenizi tavsiye ediyorum ve ara ara sürekli olacak şekilde karıştırarak soğanın tamamen diriliğini kaybedip hafiften pembeleşmeye başlamasını bekleyelim. Bu ayara geldiğinde hemen ocağı kapatıp bir kenarda bekletelim. Diğer taraftan artık ıspanaklarımızı hazırlayalım. Ben ıspanak kullandım. Hem taze yeni çıkmıştı hem de gördüğünüz gibi incecik kuzu ıspanak çok güzeldi. Ona rağmen ince bir şekilde doğradım. Dilediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Ispanak yerine dilediğiniz yeşilliği yani sevdiğiniz şu an mesela cirişotu pazarlar dolu yani tam mevsimi onu da kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama cirişotu kullanırsanız sanırım önceden bir haşlamak daha da iyi olur ama ıspanağı haşlamaya veya suyunu çıkarmaya hiç gerek yok. Eğer ıspanaklar kart ise daha yeşil renkte ise suyunu mutlaka çıkartın ama bunlar kuzu ıspanak olduğu için ben tercih etmedim. Bu şekilde de ilave ettim. Önce soğanları ekledim, ardından biraz tuz ilave ettim ve bolca acı biber ekledim. Acı sevdiğim için sizler acı eklemeden de normal yani hiçbir şey ilave etmeseniz de hazırlayabilirsiniz. Güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır oldu. Hemen bir kenara aldım ve hamurları açmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi hamurlar kendini tamamen salmış ve oldukça kolay açılacaklar. Kesinlikle gözünüz korkmasın. Çok hızlı açılıyor. Yeter ki hamuru güzel dinlendirmiş olun. Altına bolca un, üstüne de yine bolca un serpiştirdim ve oklavayla açmaya başladım. Oklava kullanamayanlar merdane ile de açıp daha sonra eliyle birazcık daha büyütebilirler. Hamurlardan bir tanesini gözleme tavamın boyutunda açıp hazırladıktan sonra diğer hamuru tezgaha alarak açmaya devam ediyorum. Her iki hamuru eşit boyutlarda açıp hazırladıktan sonra hamurlardan birinin üzerine iç harcımızı yerleştirelim.
Ispanaklar diriliğini çabuk kaybederek çok ince olacağından, yani daha sonrasında çok az görünebileceğinden ben bolca ıspanak koydum ve peynirim tam olgunlaşmış inek peyniri, yani köy peyniri olduğu için ıspanağın içerisine katmayı tercih etmedim. Daha sonra üzerine yerleştirdim. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Yani bu şekilde yaparsanız çok daha güzel ve lezzetli olur. Diğer hamuru, birinci hamurun yani iç harcının da üzerini kapattıktan sonra bu şekilde bir pizza ruletiyle yavaşça keselim. Çıkardıktan sonra hemen hamuru bir oklavayla, elimizle veya herhangi bir tepsiyle yavaşça gözleme tavamızın içerisine alalım. Tavayı önceden ısıtmayı unutmayın. Yağlamanıza hiç gerek yok. Yanmaz yapışmaz bir tavada veya sacın üzerinde kolaylıkla pişirebilirsiniz. Kenarlarını da bu şekilde düzelttikten sonra orta ateşte pişirelim. Pişerken çok güzel bir şekilde kabarıyor. İnanılmaz da güzel kokuyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu aşamada el delindiği için gördüğünüz gibi elimi de yaktım bu arada. Sizler dikkatli olun lütfen. Bir tarafını pişirip hemen diğer tarafına çevirelim. Her iki tarafı piştikten sonra gözlememizi yağlayarak ocaktan alalım. Ben yağ olarak tereyağının içerisine birazcık zeytinyağı, yani saf zeytinyağı, sıvı yağ değil zeytinyağı. Umarım anlatabilmişimdir. Yani zeytinyağını ve tereyağını karıştırdım. O şekilde kullandım. İsteyenler sadece zeytinyağı veya sadece tereyağıyla da yapabilirler. Ben ilk defa zeytinyağıyla, yani sıvı yağla değil de normal zeytinyağıyla tereyağını karıştırarak gözlemede kullandım ve çok beğendim. İnanılmaz hafif ve lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen birinciyi pişirdikten sonra ikinci gözlemeyi de hazırladım. Tavaya alarak pişirmeye devam ediyorum. Bu arada önceden hazırlayıp da bekletmeyin kesinlikle. Özellikle de iç harcını yerleştirdikten sonra asla hamuru bekletmenizi tavsiye etmiyorum. İç harcı sulanarak hamuru çok daha yumuşatır. Hamurla çalışmanız, yani bir yerden diğer yere almanız, tavanın üzerine koymanız falan oldukça zorlaşır. O yüzden mutlaka biri pişerken diğerini hazırlayın, o şekilde pişirin. Yani tamamını hazırlayıp hızlıca pişiririm diye asla düşünmeyin. O zaman işiniz çok daha zorlaşmış olur açıkçası. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok lezzetli ve güzel görünüyor. Börek tadında oldu. İnanılmaz lezzetliydi. Bir hamlede masaya koydum ve bitti. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada eğer tarifi denerseniz lütfen deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Hemen kesip nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi incecik hamuru, bol iç harcı ile inanılmaz lezzetli bir tarif. Bu arada kanalımdaki diğer videolara göz gezdirmeyi unutmayın. Unutmadan ben de söylemek istiyorum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz eğer yepyeni videolu tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Değerli yorum ve beğenileriniz için ise şimdiden çok teşekkür ediyorum.